Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökeni ve insan evrimi ile ilgili videolara devam ediyorum. Bugüne gelene kadar sanırım 75'in üzerinde video çektik. Bu konuyla ilgili olarak değinilmesi gereken birçok konuya değindik. Biliyorsunuz videolara başladığım zaman bizim önümüzdeki en önemli zorluğun geçmiş bir takım ön yargılardan, basmakalıp düşüncelerden ve dogmatik bazı inançlardan kurtulmak gerektiğinden söz etmiştik. Bununla ilgili değişik videolarda değişik konulara değindim. Yani özellikle insan merkezciliğin düşünceyi nasıl bir dar sınırlar içerisine hapsettiğini, insanın evrimiyle ilgili olarak insan merkezcilikten kaynaklanan değişik sorunlara değindik. Buna bağlı olarak büyük beyin fetişizminden son olarak söz etmiştim. Kuşkusuz başka düşünceyi, araştırmayı sıkıntıya sokan ve sağlıklı ilerlemesi engelleyen bir takım dogmatik inançlara da değindik. Bunların yanı sıra özellikle bilim ve felsefe ilişkisi üzerine durduk. Yani felsefi düşüncenin rehberliğinde yürümedikçe bir takım bilimsel araştırmaların başarıya ulaşamayacağını, ama buna karşılık bilimsel çalışmaların da kendi başına her şeyin çözümünü içinde barındırmadığı felsefenin yol göstericiliğine muhtaç olduğundan falan söz etmiştik. Dolayısıyla gelinen noktada değişik konulara değindikten sonra insanın evrimine ve dilin ortaya çıkmasına ilişkin kendi hikayemi anlatmaya başlayacağım. Yani buna neden hikaye diyorum? Tırnak içinde bir hikaye diyorum. Çünkü insanın evrimi gibi kapsamlı ve geçmişi çok uzun bir sürece dayanan ve bir takım bilgi alanlarının geçmişin karanlık sayfalarında belirsizleştiği, dolayısıyla çok somut biçimde laboratuvar koşullarında deney yapar gibi insanın evrimine ilişkin geçmiş konuları somut veriler ve kanıtlar ışığında ele alıp değerlendirmeyeceğimiz açıktır. Dolayısıyla bugüne kadar gelmiş olan değişik bilimsel kuramların, felsefi düşüncelerin ve ortaya konulmuş değişik görüşlerin ışığı altında, ama bilimlerdeki en son gelişmeleri, bulguları ve ortaya çıkan yeni kanıtları da değerlendirerek bir hikaye anlatmak durumundayız. Çünkü bu hikaye bildiğiniz gibi insanlığın gelişmesinin her aşamasında ayrıntılarda değişmek zorunda. Yani bunun en somut kanıt olarak Darwin'den daha önce söz ettim. Yani Darwin gerçekten büyük ve eşsiz bir bilim insanıydı. Onun koyduğu bir takım temel ilkelerin bugün de geçerli olduğunu görüyoruz. Ama ayrıntılara girildiğinde ister istemez Darwin de kendi yaşadığı dönemin bilgi ufkuyla, kendi yaşadığı dönemde ulaşılmış insanın bilgi düzeyinin sınırlarıyla çerçevelenmişti ve dolayısıyla o da o koşullara göre düşünmüştü ve dolayısıyla ayrıntılarda hata yapmıştı. Şimdi aradan geçen bunca zamanda değişik tartışmaları ve bu tartışmalarda ortaya çıkan düşünceleri de göz önüne alarak insanın ve dilin evrimine ilişkin son bulgular eşliğinde hikayeyi yeniden kurgulamak gerekiyor. Bu yeniden kurgulamayı yaparken daha önce ortaya koyduğumuz bir takım düşüncelerden, yaptığımız eleştirilerden ve bazı saptamalardan kuşkusuz yararlanacağız. Yani örneğin döne döne vurguladığım gibi evrim teorisinin son biçimi olan çağdaş yeni sentezin ışığında bir takım konulara baktığımız zaman gelişmeleri anlatırken bu bilimsel geçmişin ortaya koyduğu olgulardan, kanıtlanmış değerlendirmelerden ve ortaya çıkmış bilimsel ilkelerden mutlaka yararlanacağız. Yani örneğin hiçbir insan organı işlevinin ya da herhangi bir faaliyetin
gökten zembille iner gibi birdenbire ortaya çıkmadığını biliyoruz. Mutlaka bunların geçmişte evrimsel olarak izlerini sürdüğümüz başlangıç noktası var. Bu bizden önceki değişik türlerden bugünkü hale gelene kadar yavaş yavaş bir değişimden geçtiği konusunda bir kuşku ya da bir tartışma yok. Bu gelişmeleri doğaüstü herhangi bir erek, amaç ya da nihai hedef gözetilerek yürütülmediğini de unutmamamız gerekiyor. Çünkü ele aldığımız ve tartıştığımız birçok burada yanlış olarak nitelendirdiğimiz görüşlerin çoğu buradan bu noktada zaaf gösteriyorlardı. Ne yapıyorlardı? Örneğin istediği kadar ilerici, maddeci ya da evrim teorisine bağlı olduğunu düşünsün. İlerlemecilik diye bir anlayışa kendini kaptırmış kişilerin gelişmeleri doğru tespit etmeleri mümkün değil. Çünkü evrimde ilerleme, basitten karmaşa, gelişme, mükemmelleşme diye bir şey yok. Evrimde gelişmeler canlıların çevreleriyle kurdukları ilişkiler ve bu ilişkileri belirleyen karmaşık mekanizmalarla belirleniyor. Dolayısıyla burada basitten karmaşa, ilkelden gelişmişe, sıradan olanın mükemmelleşmesi yönünde bir eğilim ya da bir ilerleme falan yok. Dolayısıyla biz insanın evrimini, insanın nasıl evrimleştiğini tartışırken bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu dikkat etme sırasında geçmişin bir takım önyargı ve kalıplarından da kendimizi kurtarmamız gerektiğinde bunun değişik örneklerini defalarca anlatmıştım. Yani örneğin ruh gibi ne olduğu bilinmeyen bir şeye bağlayarak insanı ve insanın gelişmelerini anlatma geçmişte çok yaygın bir durumda. Klasik felsefe dediğimiz dönemde büyük filozofların çoğunun yaptıkları bundan başka bir şey değildi. Ama daha önce de tartıştığımız gibi Darwin'le birlikte bu mesele farklı bir boyuta gitmek zorunda kaldı. Kendisi bir felsefeci olmasa da Darwin bu konuda da gerekli uyarıları yapmıştı. Hatta örneğin Türlerin Kökenini kitabını yayınladıktan sonra uzunca bir süre sonra İnsanın Türeyişi diye bir kitap yazacağı zaman bu kitapta kendi evrim teorisine bağlı olarak insanın da daha gelişmemiş, daha basit bir türden evrimleşerek bugüne geldiğini ortaya koyarken teorisinin insana da uygulanabileceğinden kuşkusu yoktu. Hatta bu konuda şöyle bir lafı var, kelime alıntıyı direkt hatırlamıyorum ama esas olarak şunu diyordu. Bugün insanın da geçmişi, nereden geldiği ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla bugün yapılması gereken bu tespiti geliştirecek çalışmaları yürütmektir. Örneğin bir babunun, yani bir maymun türü olarak bir babunun ne olduğunu ortaya koyabilecek birisinin yapacağı katkılar, bilime yapacağı katkılar, John Locke'ın felsefeye yaptığı katkılardan daha fazla olacaktır diyordu. Gerçekten de öyle. Yani John Locke ya da büyük filozofların, diğer büyük filozofların çalışmalarına, onların insan düşüncesinin gelişmesine yaptıkları katkılara bir itirazımız yok. Fakat onların kendi yaşadıkları dönemin ufkuyla sınırlı olduklarını ve bu noktada aşılmış düşünceler ortaya koyduklarını da kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi konuya ilişkin olarak insanın evrimini, yani insanın primat atalarından nasıl, hangi süreçlerden geçerek evrimleştiğini ortaya koymamız için Doğu Afrika'ya ve Afrika'nın koşullarına geri gitmemiz gerekiyor. İlk insanların ortaya çıkmaları hepinizin bildiği gibi, ki bugün tartışmalar sürüyor olsa da, yani örneğin ilk insanlığın başlamasının genel olarak insanın iki ayak üzerine kalkmasıyla başladığı konusunda bir tartışma yok.
Yani bütün bilim insanları, konuyla ilgili değişik disiplinlerden insanlar bu konuda görüş birliği içerisindeler. Burada ilk akla gelebilecek soru insan neden ayağa kalktı sorusu olabilir. Fakat insanın neden ayağa kalktığına ilişkin konunun tartışılması ve bir sonuca bağlanması bugünkü koşullarda o kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu sorunu, bu konuyu es geçmek zorundayız. Çünkü insanın neden ayağa kalktığına ilişkin eldeki bulgularla, fosil kayıtlarla ve bilimsel tekniklerin bugün gelişmiş olduğu düzeyle tartışmalara son verebilecek kesin bir sonuç yok. Akla en yatkın teoriye göre özellikle bu insanın ayağa kalkması Afrika'da yaklaşık 5-6 milyon yıl önce başlayan iklim değişikliğine bağlı olarak insanın evrimleştiği sık ormanların giderek seyrelmeye başladıkları, Afrika'nın geniş düzlüklerinde savanaların ortaya çıktığı, bu değişikliğe bağlı olarak da primatların bazılarının ağaçlardan inerek bu savanalarda yaşam mücadelesine girmek zorunda olduklarını süren görüş. Şimdi bu görüş doğru olabilir, olmayabilir de. Yani insanın ayağa kalkması ve savanalarda yaşamaya başlaması bir iklimsel koşulların iklimdeki değişikliklerle birlikte dayatılan çevre koşullarının bir zorunlu sonucu olabilir. Ama olmayabilir de. Ne olabilir başka bir şey? Örneğin genellikle omurgalılarda ve özellikle memelilerde giderek daha evrim basamaklarında ilerledikçe yani yukarıya doğru günümüze doğru gelişmiş memelilere doğru geldikçe sık görülen olgulardan birisi örneğin neoteni denilen bir olay var. Neoteni yeni doğan bir yavrunun geç olgunlaşması yani ergin bir birey durumuna gelmesinin çok uzun bir süre almasıyla ilgili bir şey. Şimdi neoteniye neden olan biyolojik mekanizmalar ve bununla ilgili tartışmalar, bunların geçmiş genetik malzemenin analiziyle sonuçlandırılması bugün için o kadar tatmin edici bir düzeyde değil. Ama yarın bir gün örneğin yeni teknikler, yeni buluşlar yapıldığı zaman yani insanın yaklaşık olarak insanın ilk atalarının ayağa kalktıkları dönem ve bu döneme bağlı olarak insanın biyolojik, fizyolojik yapısındaki değişikliklerin tarihlendirilmesi çok daha keskin ve düzgün bir biçimde olabilir. O zaman örneğin insandaki bir takım özelliklerin gelişmesiyle iki ayak üzerine kalkmanın arasındaki ilişkinin ve neden-sonuç ilişkisinin yeniden kurgulanması pekala mümkün. Ama bugünden bunları bilebilmemiz mümkün olmadığı için daha önceki bazı videolarda da vurguladığım gibi biz herhangi bir gelişmenin neden olduğuna değil de bu gelişmenin nasıl sürdüğüne bakmamız gerekiyor. Yani kısacası şunu anlatmak istiyorum. İnsan neden ayağa kalktı sorusunun yanıtına bugünkü eldeki verilerle kesin ve net tartışmaya mahal bırakmayacak bir biçimde yanıt verme şansımız olmadığına göre biz insanın ayağa kalkmış olmasını bir veri olarak ele alarak ayağa kalkan insanın evriminin nasıl geliştiğine bakacağız. Yani insan neden ayağa kalktı sorusuna yanıt vermektense insanın ayağa kalkmasının yol açtığı sonuçlar nelerdi ve bu sonuçlarla birlikte insanın evrimi nasıl bir yön aldı? Bizim yanıtını arayacağımız ve bakacağımız esas soru bu olacak. Geçmiş bazı videolarda da değindiğimiz gibi aslında insanın ayağa kalkması normal koşullarda bir canlının çevresiyle kurmuş olduğu ilişkiler bakımından ele alındığında hiç de akılcı bir biçimde açıklanabilecek ya da
normal karşılanabilecek bir durum değil. Çünkü bildiğiniz gibi dört ayaklı bir hayvanın iki ayak üzerine kalkması sadece basitçe kalkarak yürüme anlamına gelmiyor. Yani vücudundaki organların yeniden biçimlenmesinden, kas sinir sisteminin yeniden düzenlenmesine, eklemlerin ve kemiklerin yeniden biçimlenmesine kadar sayısız dönüşümün olması gerekiyor. Çünkü iki ayak üzerinde yürümeyle dört ayak üzerinde yürüme, iki ayak üzerinde yürürken yapılan hareketlerle iki ayak üzerinde yürürken yapılan hareketlerin birbirinden inanılmaz derecede farklı bir şey. Dolayısıyla aslında çevresindeki diğer canlılardan, diğer hayvanlardan farklılığı bakımından ele alındığında insanın iki ayak üzerine kalkması gerçekten çok önemli bir olay. Peki iki ayak üzerine kalkmanın sonuçları ne oldu? Şimdi iki ayak üzerine kalkmak ister istemez şu anlama geliyordu. İnsanın atalarının yaşadıkları, onlar için güvenli bir çevre olan, yani kendi habitatları olan orman koşullarından dışarı çıkmış olmaları demekti. Şimdi orman koşullarından dışarıya çıkmış olmak demek aslında oradaki yaşama uyarlanmış davranışlar bütünü ve refleksler bütününün tümden değişmesi demekti. Örneğin diyelim ağaçlarda yaşayan ilk ataların yırtıcılara karşı savunmaları, onlardan kurtulmaları ve kaçmaları ile ilgili geliştirdikleri bütün beceri ve yetenekler aslında ağaçlardan inerek açık savanalara çıkmayla birlikte hepsi ortadan kalktı. Dolayısıyla örneğin büyük yırtıcılara karşı insanların av olma durumları giderek daha arttı ve risk arttı. Ama bu olağanüstü riske rağmen insanlar ormandan çıkmak ve savanalarda yaşamak zorunda kaldılar. Biraz önce vurgulamaya çalıştığım gibi onları buna zorlayan koşulların neler olduğunu şu an için bilmiyoruz. Bu koşullar çevre koşulları, iklim değişikliği ya da insanların ilk evrimleştiği bölgedeki bir takım yaşam koşullarındaki değişiklikler olabileceği gibi tamamen insanların ilk atalarının biyolojik genetik yapılarında meydana gelmiş bir takım değişiklikler de olabilir. Yani örneğin biraz önce sözünü ettiğim gibi Neoteni'ye ilişkin yeni bir özellikler geliştirdiyse, yavrular giderek daha çaresiz bir biçimde doğuyorlarsa ve yavruların bakım süreleri giderek daha da artmışsa ve anneler bu yavruları kucaklarında taşıyarak senelerce sık ormanlardaki ağaçların tepesinde onlara bakamayacak bir duruma gelmişlerse ister istemez bu ilk ataların ağaçlardan inmesi kaçınılmaz bir zorunluluktu. O zaman ne oluyor? Şimdi ilk insanlar ağaçlardan aşağıya inerek savanalarda yaşamak zorunda kaldıklarında yapabilecekleri fazla bir şey yoktu. Yani onlara kalan tek seçenek şuydu: eğer savanalarda yaşamak istiyorlarsa tek tek bireyler olarak yaşamaktansa güçlü toplumsal birlikler oluşturmak zorundalardı. Yani kısacası insanın insanlaşmasını başlatan ilk sürecin insanların küçük, gevşek ve sıkı, kuvvetli olmayan topluluklardan daha büyük, daha sıkı ve çok daha sağlam bir birlikler oluşturma yönünde bir evrimsel sürece girmiş olmaları gerekiyor. Ve nitekim eldeki kanıtlar da bunu gösteriyor. Yani insanlar sonuçta insanın ilk ataları savanalara indiklerinde, yani iki ayak üzerine kalktıklarında ilk yaptıkları iş bir araya gelmek, güçlü toplumsal bir birlik geliştirmek
bu birliği oluşturabilmek için gerekli davranışları, içgüdüleri ve refleksleri geliştirebilmekte. Şimdi dolayısıyla ilk insanlaşmanın ortaya çıkmasını tetikleyen unsur olarak bu zorunlu toplumsallaşma ve toplumsallığı güçlendirme sürecinden söz etmemiz gerekiyor. Şimdi sürecin böyle olduğunu aslında biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü daha önceki videolarda da anlatmaya çalıştığım gibi ilk ayağa kalkan ata türlerin tarihi, eğer ilk insanın ata türlerini Australopithecuslar olarak ele aldığımızda 3,5-4 milyon yıl geriye gidiyor. Yani 3,5 Australopithecus'un değişik türlerinin ayağa kalktıklarını 3,5-4 milyon yıl önce ayağa kalktıklarını biliyoruz. Anımsayacağınız gibi örneğin Australopithecus afarensis türüne ait olan Lucy'nin yaklaşık 3,5 milyon yıl önce Doğu Afrika'da bir volkanik bölgede kemiklerinin bulunduğundan söz etmiştik. Ama ilk insanın atalarına ilişkin olarak aday olan başka türler de var. Yani Ornithotuginensis ve Sahelanthropus diye iki hominitten de söz etmiştim. Yani ama bunların gerçek anlamda insanın ataları olup olmadığı belli değil. Fakat diyelim bu tartışmalarda ki onların insanın ilk atalarının olduğuna ısrarla savunan ve bu konuda bir sürü kanıt ortaya koyan bilim insanları da var. Eğer onların dedikleri doğruysa ilk insanın atalarının ayağa kalkmaları yaklaşık 4-5 milyon yıl önceye gidiyor. Şimdi insanın evrimiyle ilgili olarak geleneksel anlatılara dikkat ederseniz bu anlatılar genel olarak insanın işte çevresel koşulların zorlamasıyla ilk insanların ayağa kalktıklarını ama bu ilk insanları tanımlayan belirleyici özellikler olarak sık sık adı anılan köpek dişleri ve büyük beynin çok daha sonra ortaya çıktığı ilk insanın Homo habilis olarak tarif edilen Homo cinsine ait olduğu, Homo habilis'in de yaklaşık 2,5 milyon yıl önce yaşadığı, ilk aletleri yapan Homo habilis'le birlikte ki Homo habilis alet yapan, üreten, becerikli insan anlamına geliyor. İnsanlaşmanın esas olarak Homo habilis'le birlikte 2-2,5 milyon yıl önce başladı. Ama bildiğimiz anlamda esas beyni bugünkü insan beynine yaklaşan Homo türünün Homo erectus olduğu, Homo erectus'un ortaya çıkmasıyla birlikte esas olarak insanlaşmanın başladığı söyleniyor. O zaman ne olmuş oluyor? Geçmiş o 2 ya da 3 milyon ki bir yoruma göre 4-5 milyona kadar bulabilecek küçük beyinli olan ama iki ayak üzerinde yürüyen insan atalarının yaşamış oldukları süreç hızlıca ve bir kalemde geçilerek Homo erectus'tan sonra özellikle de yaklaşık 750-900 bin yıl önce ateşin evcilleştirilmesi yani ateşin kullanılmasıyla birlikte insanlaşmanın ve insan beyninin giderek büyüdüğü, dolayısıyla da insanlaşmanın esas olarak ondan sonra ele alınıp tartışıldığını görüyoruz. Şimdi benim burada daha önce çektiğim videolarda da anlattığım gibi bu genel anlatım hikayesinin sorgulanması gerekiyor. Aslında insanlaşmanın esas olarak çok daha geriye yani bir yoruma göre 4 milyon, bir yoruma göre 2 milyon yıl boyunca insanlar
300-400 santimetre küp beyinleriyle ama ayağa kalkmış bir biçimde kendilerini Afrika savanalarında var kılabilecek davranış özelliklerini, biyolojik genetik yapıdaki değişiklikleri ve vücutlarındaki bu yeni koşullara uyarlanabilecek özellikleri geliştirmekle geçti. Dolayısıyla bizim insanlaşmayı tartışacaksak eğer esas olarak bu geçmiş döneme gitmemiz gerekiyor. Yani geçmiş döneme gitmemiz derken yani insanı insan yapan temel özelliklerin büyük bir beyinle birlikte başladığı yanılsamasından kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Büyük beyin evet insanın evrimleşmesinde son derece önemli çıkarımları ve sonuçları vardır. Fakat önemli olan o büyük beynin oluşmasına neden olabilecek koşulların hangi koşullarda ve nasıl bir süreçten geçerek ortaya çıktığını koyabilmemizdir. Bu durumda insan evrimini başlatan seçilim baskılarından söz ederken öncelikle insanları daha büyük, daha güçlü, daha kalıcı toplumsal birlikler oluşturmaya yönelten koşulları ve buna yol açan seçilim baskılarını ele almamız gerekiyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda daha önceki videolarda değindiğimiz bazı konularda bu soruya verilebilecek yanıtın ipuçlarını ele aldığımızı hepiniz hatırlayabilirsiniz. Şimdi bu ipuçlarından birisi şuydu. Biliyorsunuz insan türünde en yakın memeli türlere bile karşılaştırsak çok daha uzun olan yavru bakım sürecinin tek başına dişilerin altından kalkabilecekleri bir iş olmadığını, dolayısıyla insan topluluklarında yavru bakımının yavrunun doğal annesinin dışında ya da onun annesi ve babasının dışındaki diğer topluluk üyeleri tarafından da üstlendiğini, buna alloparental ya da allomaternal bakım adı verildiğini daha önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi aslında bu durum insanın diğer hayvanlardan ayırt ediliciliğine ilişkin çok önemli bir ilkeyi ortaya koyuyor. Yani daha önce toplumsallıktan söz ederken bahsetmiştim. Değişik toplumsallık türleri var hayvanlar arasında. Örneğin toplumsal böceklerden söz etmiştik. Toplumsal böceklerde iş bölümü ve toplumsal ayrışma öylesine bir uzmanlık alanlarına gelmişti ki örneğin bazı böcekler kendileri kısır olmakla birlikte üreme işini bir kraliçe ya da işte belli bireylere devrediyorlar. Topluluğun üreme işini onlar hallederken kendilerine düşen rolü, örneğin işte asker, işçi, değişik görevleri yüklenmiş bireylerin bu biçimiyle toplumdaki iş bölümü çerçevesinde yaşamlarını sürdürdüklerini ve katkıda bulunmaya çalıştıklarını söylemiştim. Peki bu böceklerin bunu yapmalarını sağlayan neydi? Bu kısır ve üremeyen böceklerin bunu sağlayan esas olarak daha önce de anlattığım gibi Hamilton'un da vurgulamış olduğu gibi akraba seçilimi. Yani bu bireyler kendi akrabalarının üreme başarılarına katkıda bulunarak böylelikle kendi soylarının devamını sağlamış oluyorlar ve bu biçimde bu topluluğun bütünü içerisinde yer alıyorlar. Şimdi bu akraba seçilimi ya da akraba kayırmacılığı dediğimiz durum diğer hayvan türlerinde de var. Yani sadece sosyal böceklerde değil, sosyal böceklerden daha gelişmiş hayvan türlerinde de bu görülüyor.
akraba kayırmacılığının gelişim seyri incelendiğinde, gelişmiş memelilere ulaşıldığında bile bunun sınırları belli türler açısından belli noktalarla somutlanmış oluyor. Örneğin diyelim erkek bireyler üzerinden bu akraba kayırmacılığının olduğuna ilişkin bazı türlerde çok somut örnekler var. Örneğin diyelim işte gümüş sırtlı dağ gorillerinde topluluktaki akraba kayırmacılığı esas olarak erkekler üzerinden ilerliyor. Ama örneğin birçok primat türünde, örneğin işte şempanzelerde ya da diğer işte bonobolarda, orangutanlarda falan genellikle bu akraba kayırmacılığı dişiler üzerinden yürüyor. Örneğin fillerde de böyleydi. Anımsayacağınız gibi filler bir anne dişi filin egemenliğinde bir topluluk oluşturuyorlar. Erkekler belli bir yaşa geldikten sonra bu sürüden ayrılmak durumunda kalıyorlar ve sürü esas olarak sürüdeki işte nine, kızı, torunları biçiminde yavruların bakımına birlikte yapıyorlar. Onlara bunu yaptırtan, yani akraba kayırmacılığının rolü burada dişiler üzerinden yürüyor. Şimdi konuya bu açıdan baktığımızda insan türünün ortaya çıkmasıyla birlikte istisnai bir durum ortaya çıkmış oluyor. Çünkü insanlarda akraba kayırmacılığı ya da çocukların yetiştirilmesine ilişkin alloparental bakım dediğimiz özelliğin ya da allomaternal, yani anne diğer bireylerin annelik yaptığı koşullar yalnızca dişilere ya da erkeklere özgü değil. İnsan toplumsallığının ayırt edici bir özelliği olarak değişik adaptasyonlardan söz etmiştik. Yani babalığın ortaya çıkması, nine dede adaptasyonlarının ortaya çıkması ve diğer bunları pekiştirecek adaptasyonlarla birlikte insanlarda diğer hiçbir hayvan türünde görmediğimiz bir biçimde bireyler kendi akrabalık ilişkilerinin, yani kan bağının dışında bir topluluk oluşturuyorlar. Şimdi insan topluluğunu, insanın benzersizliğini ele alırken burada özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Demek ki insanlar açısından akrabalık, kan bağı o kadar önemli, hayati bir olay değil. İnsan toplulukları geliştirdikleri toplumsallığın gücünü kendi akrabalarıyla, akraba bağlılıklarıyla oluşturulan bir birlikten almıyorlar. Tam tersine birbirine sıkıca kenetlenmiş, genetik olarak akraba olmasa bile değişik bireylerden oluşan bir topluluklar biçiminde bulunuyor. Şimdi insanın farklılığı, insanın diğer canlı hayvan türlerinden farklılığının en önemli çıkış noktalarından birisi bu. İnsanda diğer hayvan türlerinde gördüğümüz değişik sosyal dayanışma biçimlerinin temelini oluşturan akraba kayırmacılığı denilen olgu insanlarda geçerli değil. Birincisi bu. Buna bağlı olarak insan toplumsallığının gelişmesine ve insan topluluklarının yeniden biçimlenmesine yönelik çabalarla paralel bir biçimde ikinci bir özellik daha görüyoruz. Değişik hayvan topluluklarının çevreleriyle kurdukları ilişkilere baktığımızda dünyanın değişik köşelerinde çok farklı habitatlarda, çok farklı ekolojik koşullarda yaşayan değişik hayvan türlerinin olduğunu biliyoruz. Fakat bu hayvan türlerinin hepsi uzun evrimsel süreçte çevreleriyle kurdukları ilişki bakımından belli bir yerde yaşıyorlar. Yani örneğin diyelim
kutup ayıları kutup koşullarında yaşıyorlar. Ama buna karşılık develer ya da işte çölde yaşayan bir takım hayvan türleri çöl koşullarına uyarlanmışlar. Çok farklı hayvan türleri açısından böylesi özgün habitatların olduğundan söz etmemiz gerekiyor. Örneğin diyelim işte pandalar bambuların yetiştiği yağmur ormanlarının belli bir bölgesinde bulunurlar. Koalalar okaliptüs ağaçlarına bağlıdır yaşantıları. İşte keçilerin ilk evrimleştiği ve dağ keçilerinin yaşadıkları yerler belli bir yerlerdir. Kısacası her hayvan belli bir çevrede o çevreyle kurduğu ilişkiler sonucu olarak yaşamını sürdürüyor ve gelişimini orada tamamlamış oluyor. Fakat dünya üzerindeki değişik insan topluluklarına baktığımız zaman insanlar dünyada insanların yaşadıkları habitat ya da yaşadıkları ekolojik çevre, insanlar şu bölgelerde, şu koşullarda yaşarlar diye bir şey yok. Dikkat ederseniz insanların yaşamadığı hiçbir yer yok. Yani Eskimoları düşünelim. Yaşadıkları koşullarda bugün başka insanların bile yaşamaları mümkün değil. Çünkü insanlar bulundukları o ortama, yani kutup koşullarına öylesine uyarlanmışlardır ki, yani bugün Eskimoların yaptıkları o iglo denilen buzdan evlerin yapılması, avlanma için yaptıkları kayak denilen o çok özel kanoların inşa edilmesi inanılmaz bir bilgi birikimine ve deneyime ihtiyaç duyuyor. Ama Eskimolar oradaki yaşama uyum sağlamışlardır. Ama tam tersine gidiyoruz. Kalahari Çölü'ne ya da işte Avustralya'nın ortasındaki çöl koşullarına bakıyoruz. Oralarda yaşayan insanlar da var. Onlar da oraya çok iyi uyum sağlamışlar. Fakat bütün bu özelliklerine baktığımız zaman, yani kutuplardan çöllere, yağmur ormanlarından işte verimli Akdeniz çevresine, yani dünyanın dört bir yanında çok farklı insan toplulukları bulundukları çevrede başarıyla yaşayabiliyorlar. Ama bu çok farklı insan topluluklarının genetik yapılarına baktığımız zaman aslında hepsi aynı tür. Bu kadar farklı yerlerde yaşıyor olmaları onların farklı bir tür olmalarına yetmemiş. O zaman buradan mantıken şu sonucu çıkarıyoruz. Demek ki insanlar dünyanın neresinde olursa olsun oradaki koşullara uyum sağlayabilecek, oralarda kendilerini var edebilecek belli bir güce sahipler. Peki onlara bu gücü sağlayan ne? İşte onlara bu gücü sağlayan insanların benzersiz toplumsallığı ve birlikte geliştirdikleri yaklaşık en azından 2 milyon yıllık, bir yoruma göre 4 milyon yıllık toplumsallaşma sürecinin ayrıntılarında yatıyor. O zaman buradan şu sonucu çıkarıyorum. Yani insanın bu dünya üzerinde bütün hayvanların yaşadıkları belli bir habitat, belli bir ekolojik çevre, belli bir ortam var. Fakat insanlar için böyle bir ortam yok. İnsanlar her ortama uyum sağlayabilecek bir yetenek geliştirmişler. Peki bu yetenek nedir? İnsanların geliştirdikleri toplumsallık. Demek ki o zaman insan doğal çevreyle konumlanışı bakımından yersiz yurtsuz, yani herhangi bir dünyanın belli bir köşesinin belli ekolojik koşullarının, belli doğal koşullarının da evrimleşmiş bir tür değil. İnsanın yurdu dünyanın her yeri. İnsan her yerde yaşayabiliyor. Peki insana bu özelliği sağlayan ne? İnsana bu özelliği sağlayan insanın geliştirmiş olduğu benzersiz toplumsal yetenekleri.
Dolayısıyla insanın yurdu neresidir dediğimizde insanın yurdunun kendi toplumu olduğunu söylememiz gerekiyor. O zaman dünyadaki diğer bütün hayvanlardan, canlı türlerinden farklı olarak insan dünya üzerinde özelleşmiş hiçbir belli ekolojik nişin, belli bir habitata uyum sağlamış, varlığını orada geliştirebilmiş ve evrimleşmiş bir tür değil. İnsan dünyanın her coğrafyasına, her habitata, her ekolojik koşullara uyum sağlayabilecek bir özellik geliştirmiş bir canlı türü. Ve onun esas yurdu kendi toplumu, kendi topluluğu, kendi topluluğu içinde geliştirmiş olduğu yetenekler ve becerilerle kendini bu dünyada ayrı bir tür olarak geliştirmiş. Dolayısıyla bizim insanın evrimini anlayabilmemiz için insan toplumsallığının ne anlama geldiğini, insanın kendisini nasıl toplumsallaştırdığını ve bu toplumsallaşmanın ayrıntılarına bakmak zorundayız. İnsanı insan yapan esas olarak onun evrimsel süreçte maruz kaldığı seçilim baskılarının en önemlisi işte bu. Yani insanın yersiz, yurtsuz bir tür olması ve onun yerinin, yurdunun esas olarak kendi oluşturduğu topluluk. Bu topluluğun temelinde de akraba kayırmacılığı, yani soya dayalı bir akrabalık ilişkileri yok. Tam tersine topluluğu oluşturan bütün bireyler bu topluluğun bütünü açısından özgür bireyler olarak ona katılan ve katkıda bulunan, böylelikle kendini var edebilen bir bütün oluşturabilen bir topluluk ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla insanın ve konuşmanın evrimini anlatırken bundan sonra esas olarak inceleyeceğimiz ve ele alacağımız konular insan toplumsallığının bugünkü biçimine nasıl geldiğini, bunun mekanizmalarının nerelerden başlayarak oluştuğunu ortaya koyabilecek koşulları araştıracağız. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.